konforlu yollardan uzaklaşıp rota dışına bu kez Eynif Ovası için çıktık. Eynif Ovası'nda yıl katlarını görmeye geldik. Bazı coğrafyalar vardır, sessizlikle mühürlenmiştir. Toros Dağları'nın göğe uzanan parmakları arasında gizlenmiş 90 bin dönümlük dev bir avuç içidir Eynif Ovası. Burada saatlerin tiktakları yerini kadim bir nabız atışına bırakır. Rüzgar, sedir ağaçlarının dalları arasında dolaşırken size bir masal değil, gerçeğin kendisini fısıldar. Bu uçsuz bucaksız düzlük milyonlarca yılda şekillenen bir polyedir. Etrafını saran kireç taşı dağların arasında bir kase gibi duran bu karstik havza dünyadan izole bir saklı kıta hissi verir. Antalya merkeze sadece 150 kilometre mesafede olmasına karşın burası sanki başka bir dünyaya açılan kapıdır. Bu ovada sadece rüzgarın sesi yankılanmaz. Her adımda bir medeniyetin ayak izine rastlarsınız. Ovanın ortasında zamana direnen Dolhan, Eynif'in en eski şahididir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın mirası olan bu han, antik Kesikbel yolu üzerinde kervanların sığınağıydı. Bugün tavanı gökyüzü olan bu taş yapının kemerleri arasından bir yılkı atının geçişini izlemek, tarihin ve doğanın nasıl iç içe geçtiğinin en güzel kanıtıdır. Eynif'in asıl mucizesi suların yükseldiği andır. Yağan bereketle birlikte bu devasa polye sessiz bir teslimiyetle göle dönüşür. Dağlar suyun içinden yükselirken gökyüzü Eynif'in üzerinde koca bir aynaya dönüşür. Eynif jeolojik bir mucize. Kışın yağan karları bir hazne gibi toplayıp baharda yer altındaki derin düdenlerden Manavgat çayına gönderen bir yaşam kaynağı. Sular çekildiğinde Eynif sapsarı bir rüyayla uyanır. Adımınızı attığınız her yer rüzgarla dalgalanan sarı bir halı gibidir. Karların erimesiyle dağlardan süzülen akarsular coşkuyla çağlarken yaşam yeniden galip gelmiştir. Bu devasa ağaçlar ovanın gerçek hafızasıdır. Yüzyıllardır her nal sesini, her kervanı ve her su baskınını sessizce izlemişlerdir. Onlar Eynif'in gökyüzüne uzanan sarsılmaz sütunlarıdır. Şimdi bu hikayenin en canlı parçasına, rüzgarın çocuklarına yaklaşıyoruz. Yılkı bir terk edilişin değil, bir özgürlük destanının adıdır. Bu atlar Osmanlı sipahi ocaklarından ve savaşlardan sonra bu ovaya bırakılan asil askeri atların soyundan gelir. Onlar bir zamanlar orduların kaderini taşıyan kahramanların Toroslarda özgürleşmiş torunlarıdır. Ama Eynif'te özgürlük bedelsiz değildir. Kar altındaki kuru otu tırnaklarıyla kazımak, sürüler arasındaki hiyerarşi ve vahşi doğanın sert kanunları. Gördüğünüz her dört dala koşu aslında bir yaşam mücadelesidir. Eynif'in sakinleri yaklaşık 10-15'erli gruplar halinde sıkı bir hiyerarşiyle yaşar. Her sürünün başında aygır dediğimiz tek bir lider vardır. Görevi zordur. Sürüsünü kurtlardan korumak, su ve otlak bulmak, rakip aygırları hareminden uzak tutmak. İzlediğiniz bu görüntülerde sadece atların koşusunu değil, bir disiplini de görüyorsunuz. En önde genellikle en deneyimli kısrak gider. En arkada ise sürüsünü toparlayan ve kollayan lider aygır.
Ve Eynif'te bahar sadece çiçek değil, yeni tayların ürkek adımlarıdır da. Bir tay doğduğunda tüm sürü onu koruma çemberine alır. Yılkı atları kışın dondurucu Toros ayazında o heybetli sedir ve çam ormanlarına sığınır, karın altındaki kurumuş otları tırnaklarıyla kazıyarak hayata tutunurlar. Onlar evcilleşmeyi reddeden, insanın yardımına muhtaç olmadan ayakta kalan gerçek savaşçılardır. Eynif sadece atların değil, ruhu özgür insanların da sığınağıdır. 2022 yılında dünyanın dört bir yanından gelen ve modern dünyanın sınırlarını reddeden gökkuşağı buluşması bu ovada ocağını tüttürdü. Paranın geçmediği, sadece sevgi ve paylaşım dilinin konuşulduğu bu mistik buluşma, ovanın kadim sessizliğiyle birleşti. Atların nal sesleri, kamp ateşlerinin başında söylenen barış ezgileriyle harmanlandı. Eynif'e ulaşmak, modern dünyadan bir tünelle geçip masalsı bir geçmişe varmak gibidir. Antalya-Konya yolunu birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nden geçer geçmez Akdeniz'in nemli havasından bir anda İç Anadolu'nun bozkır havasına, bu devasa Polye Ovası'na çıkıyorsunuz. Akseki üzerinden dolambaçlı ve manzaralı yolları da seçebilirsiniz. İki yolun sonu da sizi bu uçsuz bucaksız düzlüğe, yaklaşık 1100 rakımlı Saklı Havza'ya getirecek. Unutmayın, asfalt yol ulaşımı hızlandırsa da atların ve doğanın huzuru için bu bölgede hızınızı kesmeli ve korna sesinden kaçınmalısınız. Eynif'in toprak yollarına girdiğinizde ise altı yüksek bir araç keşfinizi daha güvenli kılacaktır. Eynif'te gün devrildiğinde rüzgarın hızı kesilir ama özgürlüğün tadı hala havada asılı kalır. Yılkı atları, Torosların bu devasa avlusunda bize çok basit bir ders verir. Bağlanmadan var olmak. Biz saklı izler olarak Eynif'in tozlu yollarında bu asil ruhların peşinden gittik. Eğer yolunuz bu gizli cennete düşerse onlara çok yaklaşmayın. Sadece uzaktan izleyin ve o eşsiz senfoniye kulak verin. Çünkü burası onların evi. Burası özgürlüğün dünyadaki son kalelerinden biri. Bir sonraki keşifte başka bir saklı izle buluşmak üzere.